matematiğin evrensel bir dil olarak kabul edilmesi, bilim dünyasında büyük öneme sahip olan bir gerçektir. Bu evrensel dil, doğanın karmaşıklığını çözümlememize ve evrenin işleyişini anlamamıza yardımcı olur. Matematiksel sabitler de bu evrensel dilin temel taşlarından biridir ve bunlardan biri de pi sayısıdır. Bu sayı, dairenin çevresinin çapına bölünmesiyle elde edilen bir sabittir. Geometri, trigonometri, mühendislik ve daha birçok alanda temel bir rol oynamaktadır. Ancak pi sayısının gizemi, sadece rakam olmasıyla sınırlı değildir, aslında bu sayı, matematiğin derinliklerine indikçe daha da karmaşık hale gelir. Pi sayısının bu gizemli dünyasını keşfetmek, matematiğin büyüleyici bir yolculuğuna çıkmak demektir. Pi sayısının keşfi, matematik tarihinde çok eski zamanlara dayanır ve birçok medeniyet ve matematikçi tarafından incelenmiştir. Bu sayı ile ilgili ilk yaklaşımlar, Mısır ve Babil gibi eski medeniyetler tarafından yapılmıştır. Bu medeniyetler, dairelerin çevresi ile çapı arasındaki ilişkiyi fark etmişlerdir. Mısır'da bulunan Rind papirüsü, M.Ö. 1650 civarında yazılmış bir belgedir ve matematiksel problemleri içerir. Bu papirüste, çemberin çevresi ile çapı arasındaki ilişkiyi ifade eden bir formül bulunmaktadır. Ancak, bu formülde pi sayısının kesin değeri belirtilmemiştir. Yine de, Mısırlılar, pi sayısının varlığını ve önemini fark etmişlerdir. Babil matematiği de bu sayı ile ilgili erken çalışmalar yapmıştır. Babil tabletlerinde çeşitli geometrik problemlerin çözümleri ve bazı dairelerle ilgili hesaplamalar bulunmaktadır. Bu hesaplamalar arasında bir çemberin alanı veya çevresi ile çapı arasındaki ilişkinin hesaplanması yer almaktadır. Örneğin, Babil tabletlerinde pi sayısının yaklaşık olarak 3,125 olduğunu gösteren bazı hesaplamalar bulunmuştur. Ancak, bu değer, modern pi'nin kesin değeriyle tam olarak örtüşmese de oldukça yaklaşmışlardır. Antik Yunan döneminde pi sayısı ile ilgili bazı önemli gelişmeler yaşanmıştır. Yunan matematikçileri, dairelerin çevresi ile çapı arasındaki ilişkiyi incelemiş ve pi sayısının varlığını fark etmişlerdir. Bu dönemde sayının kesin değeri belirlenmemiş olsa da, yaklaşık değerleri üzerine çalışılmıştır. M.Ö. 287 ve 212 yılları arasında yaşamış, Büyük Yunan matematikçisi Arşimet, pi sayısının bir üst ve alt sınırını belirlemeye çalıştı. Arşimet, dairenin çevresini ve çapını sınırlayan çokgenler kullanarak pi sayısını hesaplamıştır. Daha karmaşık çokgenler kullanarak sayının değerini daha doğru bir şekilde tahmin etmiştir. Arşimet'in bu çalışması, pi sayısının yaklaşık değerinin hesaplanması için erken ve önemli bir adımdır. Diğer Yunan matematikçileri de bu sayıyla ilgilenmişlerdir. Örneğin, M.Ö. 408 ve 355 yılları arasında yaşamış, Antik Yunan filozofu ve matematikçisi Evdoksus, pi'nin yaklaşık değerini hesaplamak için çemberi çokgenlerle yaklaşık olarak parçalara bölmüştür. Antik Çin'de pi sayısı ile ilgili çalışmalar yapılmıştır, ancak Antik Yunan matematikçileri kadar detaylı bir yaklaşım geliştirilmemiştir. Çinliler, pi sayısının yaklaşık değerini kullanmış ve pratik hesaplamalarda buna göre işlem yapmışlardır. Örneğin, M.Ö. 3. yüzyılda Çinli matematikçi ve filozof Mozi, pi sayısının yaklaşık değerini 3 olarak kabul etmiştir. Orta Çağ boyunca pi sayısı ile ilgili matematiksel çalışmalar devam etmiştir. Ancak Orta Çağ'da pi sayısının değeri tam olarak belirlenmemiştir ve çoğunlukla onun yaklaşık değerleri üzerinde çalışılmıştır. Bu dönemde pi sayısının kesin değeri hakkında net bilgi olmadığı için matematikçiler bu sabiti daha doğru bir şekilde hesaplamak için kullandıkları çeşitli yöntemler geliştirdiler. Orta Çağ boyunca Avrupa'da Hint-Arap rakamlarının kullanımı yaygınlaştı. Bu rakamlar, matematiksel hesaplamaları daha kolay hale getirdi ve pi sayısının hesaplanmasına olanak sağladı. Özellikle Orta Çağ boyunca İslam matematikçileri pi sayısı ile ilgili önemli çalışmalar yapmıştır. İslam matematikçileri Yunan ve Hint matematiği gibi eski matematik geleneğini benimsemişlerdir.
Örneğin, Pers matematikçi ve bilgin El-Harezmi, pi sayısının yaklaşık değerlerini hesaplamış ve trigonometrik hesaplamalarda bu sabiti kullanmıştır. Avrupa'da pi sayısının değerini hesaplamak için farklı yöntemler de geliştirilmiştir. Örneğin, bazı matematikçiler sonsuz seriler kullanarak pi sayısının yaklaşık değerlerini bulmaya çalışmışlardır. Ancak bu yöntemlerin çoğu bu sayının kesin değerini sağlamamıştır. Ludolf von Eulen, 16. yüzyılda Hollandalı bir matematikçidir ve pi sayısının ondalık basamaklarını hesaplama konusundaki çalışmalarıyla tanınır. Pi sayısının kesin değerini bulmaya yönelik yoğun bir çaba sarf etti ve o dönemde bilinen en uzun pi sayısı dizisini hesapladı. En dikkat çekici başarısı, 35 basamağa kadar doğru pi sayısını hesaplamasıdır. Bu durum, o dönemde oldukça etkileyici bir başarıydı ve pi'nin kesin değerinin daha iyi anlaşılmasına katkı sağladı. Von Eulen'ın hesaplamaları, pi sayısının irrasyonel olduğunu ve herhangi bir düzenli desene sahip olmadığını gösterdi. Pi sayısını hesaplama çalışmaları, o dönemde matematik ve trigonometri alanlarında yapılan önemli ilerlemelerin bir parçasıydı. Onun çalışmaları, pi sayısının bilimsel ve matematiksel anlamda daha iyi anlaşılmasına ve doğru kullanılmasına katkı sağladı. Yeni çağ boyunca matematiksel analizin gelişimi, pi sayısının hesaplanmasında büyük bir rol oynamıştır. Özellikle 17. yüzyılda matematikçilerin sonsuz seriler ve limitler konularında çalışmaları, bu önemli sabitin değerinin daha hassas bir şekilde hesaplanmasını sağlamıştır. Bu dönemde Leibniz ve Newton gibi matematikçiler, integral ve türev kavramlarını geliştirmiş ve pi'nin hesaplanmasında bu yöntemleri kullanmışlardır. Yeni çağ boyunca pi sayısının değerini hesaplamak için birçok yeni matematiksel yöntem geliştirilmiştir. Özellikle sonsuz serilerin kullanımı, pi sayısının değerinin daha doğru bir şekilde yaklaşık olarak hesaplanmasına olanak sağlamıştır. Bu dönemde Cornwallis, pi sayısının sonsuz bir ürün serisi ile ifade edilmesini sağlamıştır. Leonard Euler, 18. yüzyılın en önemli matematikçilerinden biridir ve pi sayısı ile ilgili birçok önemli katkıda bulunmuştur. Pi sayısının irrasyonel olduğunu kanıtlamış ve onun matematiksel özelliklerini derinlemesine incelemiştir. Ayrıca, Euler'in pi sayısı ile ilgili çalışmaları, trigonometri, analiz ve sayı teorisi gibi birçok alanda etkili olmuştur. Euler'in pi sayısı üzerine yaptığı çalışmalar arasında, pi'nin irrasyonel olduğunu kanıtlama çabaları büyük önem taşır. Euler, pi sayısının kesir olarak ifade edilemeyeceğini ve sonsuz ondalık basamağa sahip olduğunu ispatlayarak, matematik dünyasına önemli bir katkı sağlamıştır. Bu kanıt, pi sayısının tam bir kesiri olmadığını ve herhangi bir düzenli desene sahip olmadığını gösterir. Ayrıca, pi sayısının trigonometrik fonksiyonlardaki rolünü de derinlemesine incelemiştir. Özellikle, Euler'in formülasyonları, trigonometrik fonksiyonların analitik özelliklerini daha iyi anlamamıza yardımcı olmuştur. Euler'in çalışmaları, pi sayısının trigonometrik fonksiyonlardaki kullanımını genişletmiş ve derinlemesine anlamamıza katkı sağlamıştır. Euler'in pi sayısı üzerine yaptığı çalışmalar, matematik tarihindeki önemli bir kilometre taşı olarak kabul edilir. Pi sayısı, matematik ve bilim dünyasında derin bir gizeme sahip olan ve birçok açıdan önemli olan bir sabittir. Yakın çağda bilgisayarlar ve hesaplama teknolojisinin gelişimi, pi sayısının ondalık basamaklarının hesaplanmasında büyük bir rol oynamıştır. Özellikle 20. yüzyılda bilgisayarlar, pi sayısının ondalık basamaklarını milyarlarca basamağa kadar hesaplayabilmiştir. Bu durum, pi sayısının değerinin daha doğru bir şekilde belirlenmesine ve matematiksel çalışmalarda kullanılmasına olanak sağlamıştır. Pi sembolü, Yunan alfabesinde bulunan pi harfinin kullanılmasıyla oluşturulmuştur. Bu sembol, Yunan matematikçi William Jones tarafından 1706 yılında kullanılmaya başlanmıştır. William Jones, pi sembolünü Yunan alfabesinin baş harfi olan perimetron kelimesinin baş harfi olarak seçmiştir. Perimetron, Yunanca'da çevre anlamına gelir ve pi sayısı da bir dairenin çevresi ile çapı arasındaki ilişkiyi ifade eder. William Jones'un bu sembolü seçmesi, pi sayısının daha geniş bilimsel ve matematiksel literatürde yaygın olarak kullanılmasına katkı sağlamıştır.
Bu nedenle pi sembolü, bugün pi sayısını temsil etmek için evrensel bir sembol olarak kabul edilir. Matematikte pi sayısı birçok farklı alanda önemlidir. Örneğin, geometride çemberin alanını veya çevresini hesaplamak için pi sayısını kullanırız. Aynı şekilde, trigonometride pi sayısı, sinüs ve kosinüs fonksiyonlarının grafiklerindeki periyodun ölçülmesinde önemli bir rol oynar. Ayrıca, analiz ve diferansiyel denklemler gibi matematiksel alanlarda da kullanılır. Bu alanlarda çeşitli hesaplamalarda ve formüllerde karşımıza çıkar. Mühendislik ve fizikte de pi sayısı sıkça kullanılır. Akışkanlar mekaniği ve hidrolik mühendisliğinde, boru içindeki akışın hızı ve basıncı gibi hesaplamalarda pi sayısı kullanılır. Akışkanların hareketi ve boru sistemlerinin tasarımı gibi uygulamalarda önemli bir rol oynar. Elektrik mühendisliğinde, dairesel şekilli bobinlerin endüktansı veya dairesel şekilli parçaların kapasitansı gibi hesaplamalarda kullanılır. Ayrıca, elektrik devrelerinde ve radyo frekans mühendisliğinde dalga boyu ve frekans hesaplamalarında kullanılır. Aynı zamanda, sinyal işleme alanlarında dalga formu analizi ve frekans hesaplamalarında kullanılır. Örneğin, sinüsoidal bir dalga formunun frekansı, dalganın tepe noktaları arasındaki mesafe ile ilişkilendirilir ve bu hesaplamalarda pi sayısı kullanılır. Mekanik mühendisliğinde dairesel hareketlerin analizi ve kinematik hesaplamalar pi sayısını içerir. Bu tür hesaplamalar, tekerleklerin dönüşü, dişli sistemlerin tasarımı ve rotasyonlu sistemlerin analizi gibi alanlarda kullanılır. Pi sayısının tam değeri, sonsuz ondalık basamağa sahip bir irrasyonel sayıdır. Ancak, genellikle pi sayısının yaklaşık değeri olarak 3,1459 olarak kullanılır. Pi'nin kesin değeri, sonsuza kadar devam eder ve ondalık basamakları tahmin edilebilir bir desen veya tekrar içermez. Bu yüzden, pi sayısının tam değeri, kesin olarak ifade edilemez ve genellikle kesir ya da köklü ifadelerle temsil edilir. Pi sayısının ondalık basamaklarını daha fazla hassasiyette belirlemek için bilgisayarlar ve matematiksel algoritmalar kullanılır. Günümüzde milyonlarca, hatta milyarlarca ondalık basamaklı pi sayısı hesaplanmıştır. Ancak, pratikte, genellikle 3,14 gibi yaklaşık değerler kullanılır, çünkü bu hassasiyet, genellikle gereksinimleri karşılar ve hesaplama işlemlerini basitleştirir. Srinivasa Ramanujan, 20. yüzyılın en ünlü Hint matematikçilerinden biridir ve pi sayısı ile ilgili çalışmalarıyla tanınır. Ramanujan, pi sayısının sonsuz dizi ifadesini bulmuş ve bu alandaki çalışmaları matematik dünyasında büyük ilgi uyandırmıştır. Özellikle 1910 yılında Modüler Formlar ve Diriklet serilerinin kesir ifadeleri adlı bir makalede pi sayısını sonsuz bir kesir dizisi olarak ifade etmiştir. Bu dizi ifadesi pi sayısının yeni bir şekilde ifade edilmesini sağlamış ve matematikçilerin pi sayısı üzerindeki anlayışını derinleştirmiştir. Ramanujan ayrıca pi sayısının kesir yaklaşımını da incelemiştir. Bu çalışmaları, pi sayısının irrasyonel doğasını daha iyi anlamamıza ve pi sayısının sonsuz ondalık basamaklarını daha hassas bir şekilde hesaplamamıza yardımcı olmuştur. Ramanujan'ın pi sayısı üzerine yaptığı bu çalışmalar, matematik dünyasında büyük bir etki yaratmış ve pi sayısının doğası hakkında daha derin bir anlayış sağlamıştır. Onun çalışmaları, pi sayısının matematikteki rolünü daha da vurgulamış ve pi sayısının gizemini daha iyi anlamamıza katkı sağlamıştır. Bu önemli sayının kesin değeri tam olarak bilinmemektedir. Bilgisayarlar ve matematiksel algoritmalar kullanılarak milyarlarca ondalık basamak hesaplanmış olsa da sayının son basamağı kesin olarak bilinmemektedir. Bu durum, bu evrensel sabitin gizemini ve matematiksel zorluğunu vurgular. Evrenin en önemli sayısı olarak nitelendirilmesinin arkasında temel nedenler vardır. Bu sayı, bir dairenin çevresiyle çapı arasındaki ilişkiyi ifade eder. Daire, yuvarlaklar ve dairelere benzer şekiller, evrenin genelinde yaygın olarak bulunur. Bu nedenle pi sayısı, evrendeki birçok doğal olgunun temel geometrik özeti olarak kabul edilir. Doğal fenomenlerde ve evrenin birçok farklı alanında kendini gösteren bir sabittir.
Yıldızların hareketlerinden, gezegenlerin yörüngelerine, dalgaların ve elektronların davranışlarına kadar birçok doğal olgunun matematiksel modelleri ve temsillerinde pi sayısı önemli bir rol oynar. Matematikte birçok farklı konsept ve teoremin temelinde yer alır. Örneğin, pi sayısı, trigonometri, analiz ve diferansiyel denklemler gibi birçok matematiksel disiplinin temelinde yer alır. Bu nedenle pi sayısı, matematiksel keşiflerin ve bağlantıların karmaşıklığını ve güzelliğini simgeler. Doğadaki birçok fenomenin matematiksel modellerinde ve anlaşılmasında önemli bir rol oynar. Örneğin, bir yaprağın spiral şeklindeki büyümesi, bir yıldızın yayılma modeli veya bir göktaşının yörüngesi gibi birçok doğal olgunun açıklanmasında pi sayısı kullanılır. Bu nedenlerden dolayı pi sayısı, evrenin en önemli sayısı olarak kabul edilir. 2019 yılında Japon matematikçi ve bilgisayar bilimcisi Emma Haruka, pi sayısının 31 trilyon basamağına kadar hesaplayarak Guinness Dünya Rekoru kırdı. Hem matematiksel hem de evrensel bağlantılarıyla pi sayısı, doğanın gizemlerini anlamak ve evrenin temel yapılarını açıklamak için vazgeçilmez bir araç olarak kabul edilir. Yepyeni yayınlar ve daha fazla bilimsel içerik için abone olmayı unutmayınız.